İşte demir tozumuz arkadaşlar ve hemen demir tozumuzun yanında küçücük altıncıklar. Evet, merhabalar arkadaşlar. Derede altın arama serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde panlama nedir, nasıl yapılır size adım adım anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar, panlama altın aramanın en etkili yöntemlerinden biridir. Ama doğru şekilde yapıyor muyuz? Bu videoda panlama nedir, nasıl yapılır adım adım göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer derede altınla ilgileniyorsanız bu video tam size göre. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, panlama altın aramanın en etkili yöntemlerinden biridir. Panlama deredeki ağır metalleri, özellikle altının su yardımıyla hafif kum ve çakıldan ayırma yöntemidir arkadaşlar. Panlama için ne gerekli? Panlama için önce panımız arkadaşlar. İşte panımız. Panımızdaki gördüğünüz şu kanallar ağır metallerin dibine çökmesini ve hafif kumun ve çakılın üstünden akıp gitmesini, şu kanallar sayesinde de ağır metaller dipte kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Eleğimiz ve küreğimiz arkadaşlar. Nereden numune veya örnek almalıyız? Arkadaşlar, altın derede her yere eşit olarak dağılmaz. Akıntının yavaşladığı yerlerde altın dibe çöker, ağır olduğu için. Nereden örnek almalıyız? Bugünkü örnek alacağımız gibi şöyle dere kıvrımlarından, büyük taşların önünden ve arkasından, yarıklardan, oyuklardan ve dere akıntının yavaşladığı yerlerden örnek almalıyız arkadaşlar. Bunların hepsini ilerleyen bölümlerde detaylı olarak işleyeceğiz. Bugün şöyle derenin kıvrım yaptığı bölgeden şuradan örneğimizi, numunemizi alıp panlama nasıl yapılır adım adım göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte şimdi numunemizi, yani örneğimizi alacağız. Panı şöyle koyuyoruz, üstüne eleğimizi ve olabildiğince dipten almaya bakalım arkadaşlar. Çünkü metal ağır olduğu için, altın ağır metallerden olduğu için dibe çöker arkadaşlar. O yüzden olabildiğince dibinden ana kayaya yakın almamız gerekiyor. İşte şöyle bir kere daha batıralım. Sanırım evet. Evet, bu kadar yeter. Arkadaşlar, panlama yaparken panı çok doldurmayın arkadaşlar. Yani sanıyorlar ki çok koydun mu çok altın bulacağız. Öyle bir şey yok. Yani panı iyice ağzına kadar doldurursanız altın kaybetme ihtimaliniz daha yüksek. Şöyle koyduğunuz zaman suyun içinde şöyle eriyorsunuz arkadaşlar. Eleğimizle beraber böyle tuttuğunuz zaman panımız altımızda şöyle eriyorsunuz. Bu eleğin maksadı büyük taşlar ve büyük olan her şey elekte kalıyor arkadaşlar. Şöyle eleğimizi atıyoruz ve işte panımız. İşte böyle arkadaşlar, çok doldurmuyorsunuz ve iki taraftan tuttuğunuz zaman iki elle hafifçe sallamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş ve hafiften öne doğru eğriyorsunuz böyle. Çok dik durmasın arkadaşlar. Yani iyice değil, hafif eğri bir şekilde sallıyorsunuz ve yavaş yavaş ve su
üstündeki hafif kumu ve çakılı götürüyor arkadaşlar. Ve dipte, ağır olan dipte kalıyor. Panımızın kanalları sayesinde de aynı tekrar yapıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine devam. Hareket ettiriyorsunuz. İleri geri doğru yan yana şöyle. Ve hafifçe eğriyorsunuz. Ve şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hafif olan kum ve çakıl gidiyor. Ağır olan metal dibinde kalıyor. Sakın acele etmeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş. Panlama, daha önce de dediğim gibi, altın, derede altın aramak sabır işidir arkadaşlar. Yani hızlı hareket ederseniz çok altın bulacağınız diye bir şey yok. Ancak panlamada altınları kaybedersiniz. Yani çakılla kumla beraber altınlar da gider. O yüzden yavaş olun arkadaşlar. Kontrollü, sakin. Zaten zamanla panlama yapa eliniz alışacak arkadaşlar. Ama başta yavaş yapın. Şöyle sallıyorsunuz. Hafif eğrin ve evet arkadaşlar bak, yiyin olan, yani hafif olan kum ve çakıl akıp gidiyor arkadaşlar. Derimize de bayağı su gelmiş. Çok yağmur yağdı. Biraz su bollaşmış. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Evet, demir tozumuz göründü. Eğer panın dibinde demir tozu görünüyorsa demek ki doğru yerdesiniz. Altına çok yakınsınız arkadaşlar. Şöyle. Evet, artık bakabiliriz. Bakalım. İşte demir tozumuz arkadaşlar ve hemen demir tozumuzun yanında küçücük altıncıklar. Çok küçük arkadaşlar. Şöyle. Evet, işte altıncıklarımız, demir tozumuz. Evet arkadaşlar, adım adım panlama nasıl yapılır göstermeye çalıştım. Panı kesinlikle yukarı kadar doldurmuyoruz, acele etmiyoruz, sabrediyoruz ve yavaş yavaş gördüğünüz gibi sonuca varıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Serimizin bir diğerki bölümünde panlamada yapılan en sık hatalar nelerdir? Onun konusuna, en sık hatalar nelerdir? Ondan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, videomuzun, maceramızın sonuna geldik. Serimizin bir diğerki bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.